Değerli izleyenler merhaba. Bildiğiniz üzere bundan önce sizlerle paylaşmış olduğum detaylı varyatör bakımı ve performans bagaları yani galetleri takılış içeriklerimizde söz verdiğim üzere detaylı varyatör bakımı ek olarak varyatör açmak için gerekli tüm alet ve malzemeleri ayrıntılı olarak sizlere açıklayarak bilgilendireceğim. Ayrıca bunları açıklamalar kısmında belirteceğim. Videomuzu düzenleme sebebim bu bakım işleminin en zor kısmının malzeme ve alet temini olması, bilgi almak istediğim kişilerin yüksünerek konuşması, yanlış bilgiler vermesi, kimi zaman bilgi vermemesi, YouTube'da bununla ilgili bir paylaşım olmaması gibi sebeplerdi. Bu şahıslar video atıyorlar, her şeyi ucu açık bırakıyorlar. Paylaşım yapıp bilgi veriyorsan detay olacak. Paylaşım yapıp ışık yakıyorsun, bilgi isteniyor, karanlıkta bırakıyorsun. Aramızda herkesin Ankara, İstanbul gibi şehirlere gelme durumu yok. Hassas bilgi verenlere de buradan teşekkür ediyorum. Düzenlemiş olduğum bu içeriğimi beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Paylaşımımız YouTube'da ilk ve tek olacak. Umarım sizler için faydalı ve aydınlatıcı olur. Ben çok uğraştım, siz uğraşmayın. Neyse, lafı daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Clap. Yo. İlk gerekli olan aletimiz varyatör kapağımızı açmak için 8 mm 6 köşe mafsallı T-kol lokma olacak. Ulaşılması zor noktada 2 lokmamız var. Mafsallı olursa kolaylık sağlar. Ben İzeltaş marka tercih ettim. Kalitesi, sağlamlığı ve yerli marka olması ön planda. Trendyol'dan satın aldım. İkinci aletimiz yıldız anahtar. Benim tercihim iki farklı ağzı olan 8 mm ve 10 mm yıldız 2 ağız anahtar oldu. Burada iki ağzı da aynı milimetreye sahip anahtar almanıza gerek yok. İki ağzı da farklı olursa daha sonra başka işlerde diğer ağzını da kullanabilirsiniz. Marka yine İzeltaş. Bu da zor bölgedeki lokmamızı granür açmaya gerek kalmadan gevşetmeye yarar. Trendyol'dan satın aldım. Evet, varyatör kapağımızı açtık. Sıra içindeki kalbimizde. Üçüncü aletimiz elektrikli veya akülü somun ya da bijon sökme sıkma makinesi. Benim tercihim gördüğünüz üzere Eynen marka darbeli, elektrikli yani kablolu oldu. Sebebi ise torkunun 450 Nm olması, içerisinde 4 adet bize şu an gerekli olan lokma ucu bulunmasıydı. Ayrıca 530 lira gibi çok uygun bir fiyata buldum. Ürünün tutamak yerlerinin kauçuklu olması ele sağlam oturmasını sağlıyor. Dezavantaj olarak kablolu ve ağır. Bunu da belirtmeden geçmeyeyim. Makinamızı almadan önce akülü uygun fiyatlı ürünler de vardı. Ancak torku düşük ve güvensizdi. İyi bir akülü alacak olsanız en az 2000 ila 5000 TL'yi gözden çıkarmalısınız. Havalı tabancalarla sıkılan somunları ürünümüz çok rahat açıyor. Alman markası olduğu için kaliteli ve garantili. Aldığım fiyata taşıma çantası ve hediye lokma uçları da dahildi. Bu lokma uçlarımız sizi ek masraftan kurtarıyor. Bunu n11.com'dan satın aldım. Aslında ürünümüzü almadan önce 19 ve 22 mm 6 köşe lokma uçlarını İzeltaş marka olarak hepsiburada.com'dan almıştım. Ancak daha sonra bu ürünümüze rastlayınca ve içinde lokma uçlarını da görünce iade ettim. Bu da bana 70 lira gibi bir fayda sağladı. Dördüncü sırada ön varyatörümüz için 22 mm 1/2 6 köşe lokma ucumuz var. Az önce belirttiğim gibi önce ekstra olarak İzeltaş marka almıştım. Somun sıkma sökme makinesinin içinde hediye olarak gelince iade ettim. Bu da bana maddi bir kazanç sağladı. 5. sıramızda arka varyatörümüz için 19 mm 1/2 6 köşe lokma ucumuz var. Az önce bahsettiğim olay bunda da geçerli. Ürünümüzle gelen bu lokma uçlarından şüphe etmiştim. Ancak vanadyum çeliği ve gayet kaliteli. 6. olarak arka varyatörümüzün hareketli parçalarını tamamen sökmek, debriyaj balatamızı ayırmak için gerekli malzememiz 38 mm 6 köşe lokma ucu. Marka tercihim İzeltaş. Düzenli durması ve uygun yer olduğu için makinamızın taşıma çantasına koydum. Satın aldığım site hepsiburada.com. 7. sıra 1/2'ye 3/4 lokma adaptörümüzde. Bu ürünümüz de 38 mm lokma ucumuzun yuvasının büyük olması sebebiyle makinamıza uyumlu hale getirmek için gerekli. Marka tercihim yine İzeltaş. Düzenli durması için bu da makinamızın taşıma çantasında muhafaza ediliyor. Yine aynı şekilde alışverişimi hepsiburada.com'dan yaptım. 8. sıramız ne çok küçük ne çok büyük olmamak kaydıyla orta bir düz tornavida. Bu debriyaj balatamızın kapağındaki 3 küçük sekmanı çıkarmak, debriyaj balatamızın içindeki 3 yayı sökmek ve takmak için gerekli. Elimde mevcuttu. Herhangi bir hırdavatçıdan veya internetten temin edebilirsiniz.
9. sırada karga burun pense var. Bu da arka hareketli varyatörümüze yön veren 3 küçük pimi çıkarmak, debriyaj balatamızdaki 3 yayı tornavida ile takamazsak takmak için gerekli. Elimde mevcuttu. Herhangi bir yerden temin edebilirsiniz. 10. sıramızda gerekli olan pense. Debriyaj balata kapağımızdaki söktüğümüz 3 küçük sekmanı takmak için gerekli. Elimde mevcuttu. Herhangi bir yerden temin edebilirsiniz. 11. sıramız çekice ait. Çok büyük olmamak kaydıyla herhangi bir çekiç işimizi görür. Debriyaj balata kapağımızın tam oturtulup sekmanları takabilmemiz için gerekli. Böylelikle sökme takma, malzeme ve aletlerini bitiriyoruz. 12. sıramızdan itibaren temizlik ve bakım malzeme ve aletlerimiz başlıyor. Gres ve kirleri yumuşatmak ve çözündürmek için benzin gerekiyor. Herhangi bir benzinlikten temin edip boş bir 0.5'lik pet şişeye koyup kapağında küçük bir delik açarak kullanabilirsiniz. Ben bakım yaparken bunu uyguladım. Ancak şimdi evde bitmiş durumda olan 1 litrelik boş bir sprey temizlik maddesi şişesini yıkayıp onu kullanacağım. Size de bunu tavsiye ederim. 13. sıra balata spreyinde. Detaylı varyatör bakımı yaparken Liquid Moly marka kullanmıştım. N11.com'dan aldım. Memnun kalmadım. Şu an Word marka balata spreyi aldım. Size de öneririm. Benzin ile yumuşattığınız gres ve kurumları ürünümüz ile söküp atıyoruz. Ayrıca parlatıyoruz ve bakım yapıyoruz. Bu arada hepsi burada.com'dan alındı. 14. sırada eldivenimiz var. Ben kalın bir eldiven aldığımı işte zorlanırken fark ettim. Daha ince bir eldiven iş esnasında kolaylık sağlar. 15. sıramız kurulama ve silme amaçlı kullanacağımız eski bezlerde. Kullanmadığınız kıyafetlerinizden faydalanabilirsiniz. 16. sıramız peçetede. Temizlediğimiz parçalarımızı üzerine koymak gibi kullanabileceğimiz alanlarda gerekli. 17. sırada kova bulunuyor. Temizlik için kullandığımız balata spreyi ve benzini bunun içerisinde varyatör parçalarımıza uyguluyoruz. Çevreyi kirletmiyor, işlemi yaptığımız alanı temiz bırakıyoruz. 18'e geldiğimizde küçük boya fırçası gerekli. Benzini parçalara nüfuz ettirdikten sonra ara yerleri bununla sürtüyoruz. Hırdavatçılarda ve inşaat malzemesi satan yerlerde mevcut. 19. sıra matkapta. Makinamız Black & Decker 714 Crex marka 750 watt darbeli. 2 yıldır kullandığım bir ürün. Gayet başarılı ve her türlü işte sizi üzmez. Bunu da varyatör yanaklarımızı parlatmak için kullanacağız. 20. sırada matkap disk bağlama, başka bir deyişle matkap Dremel aparatı var. Elinizde taşlama makinesi yoksa matkap için flap diski bağlamaya yarıyor. Yani matkabı taşlamaya dönüştürüyor. Hepsi burada.com'dan sipariş etmiştim. 21. olarak 115 mm'lik Scotch flap disk bulunmakta. Dremel yani disk bağlama aparatımızı buna monte ederek matkabımıza uyumlu hale getiriyoruz. Akabinde ön ve arka varyatör yanaklarımızı parlatıyoruz. Hepsi burada.com'dan alındı. 22. sırada 0 numara zımparamız mevcut. Hem debriyaj balatalarımız hem debriyaj balatalarımızın tutunduğu kasnağımızı temizleme, kurumları yok etme için gerekli. Hırdavatçılarda ve inşaat malzemesi satan yerlerde bulunuyor. Burada dikkat etmeniz gereken nokta kesinlikle kalın dişli, yüksek numaralı zımpara olmaması. En düşük numarada ve en ince dişli zımpara olacak. 23. sırada malzemeleri üzerine koymak ve yere sermek için gazete veya plastik bazlı örtü gerekli. 24. ve en önemli bakım malzememiz gres. Mutlaka lityum bazlı Rulman Gres kullanın. Benim tercihim Escaife lityum Rulman Gres oldu. Spidol de ülkemize gelmiş. İkisi de n11.com'da mevcut. Ben oradan temin ettim. Burada çok önemli bir bilgi vereceğim. Şunu bilin, tüm bayiler, servisler kauçuklu gres kullanıyor. Eğer bakıma giderken yanınıza saydığım bu greslerden birini götürürseniz ve bunu kullanın derseniz sizin için daha faydalı olur. Kauçuklu gres rulmanlarımıza ve hareketli parçalarımıza zarar veriyor. Bu bilgi aklınızda bulunsun. 24 parçalık gerekli malzeme ve aletlerimiz bunlardı. Ek olarak somun makinesinin değerleri yani torku düşükse varyatör açma aparatı, eğer ön varyatör kısmına makineniz oturmuyorsa, girmiyorsa 1/2 uzatma aparatı almanız gerekli olacak. Biraz zor olur ama cırcır veya T-kol anahtarlar ile bu işlemler yapılabilir. Bunlar tamamen sizin tercihinize kalmış durumlar. Umarım sizin için bu paylaşım çok faydalı olur. Her zaman dediğim gibi beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Hoşça kalın.